Bakalım Suzuki burada bize ne anlatmaya çalışıyor. Hava filtresi değişecek mi? Yok. Balatalarım bitiyor. O da ondan kavramasından söz ediyordu. Titreşim ondan mı? Yani titreşim çok yapmayabilir ama bir set balata ihtiyacın dolmuş durumda. Şimdi mümkün mü? Ankara'da hazırda kimsenin elinde bulamayız. Şu kanalları görüyor musun? Bunlar emniyet kanalı denilen kanallardır. Fren disklerinde de, fren balatalarında da vardır. Neredeyse kapanmış. Ha yani daha gider. Bir sonraki bakıma kadar idare ederseniz bir sonraki bakımda bakımla beraber değişmesi lazım. Dışarıdan soğuk tabii ama içeriden hala sıcak. X-Max videomda bahsetmiştin ama yine de sorayım usta. Bu bagaları, işte bu birleşim yerlerini yağlamak mı doğru, yağlamamak mı? Bagaların üzerinde gram yağ olmayacak. Yağ Çok- demek yapışması demek. Yapışmaması, temiz hareket etmesi lazım. Artı bir de bak, varyatörün içi kayış partikülleri geliyor çalıştıkça. Balatadan toz geliyor. Şimdi bunlar yağ ile birleşirse ne olur? Çamur. Çamur olursa baganın üzerinde ne olur? Dönmez. Bitti. Yani çoğu scooter kullanıcısı onların yağlı olmasının çok iyi bir şey olacağını düşünüyor. Teflon bazlı... Onlar yağlayıp bunların yağ üzerinde hareket etsin ki çok daha iyi hareket eder diye düşünüyor ama ilk başlarda evet çok iyi hareket eder ama ondan sonra zaman içerisinde bu aşınmalar olduktan sonra 100, 200, 300, 500 bin neyse x kilometre sonra o aşınmalar olduktan sonra yani tozu görüyor musun? Bunlar hep yağdan dolayı. Bu toz her yerde dolaşıyor. Bu varyatörün içinde. Dönen her parçanın arasına girebiliyor. Şimdi yağlı olan parçaya geldiği zaman ne olur? Yapışır. Yapışırsa ne olur? Baga dediğin şey yuvarlak bir parça. Yaptığı bütün hareket 1,5 santim ileri gidip 1,5 santim geri gitmek. Burada toz olursa, yağ ile beraber yapışırsa ne olur? Toz olursa tozu atar yağ olmadığı için. Yolu bozuluyor. Yağ ile yolu bozuluyor, kendi üzeri şey yapıyor, bir taraf tümsek yapıyor, zıplamaya kalkıyor, bilmem ne dengesiz yapıyor, titreşime sebep oluyor. Anlatabildim mi? Yağsız. Yani şimdiye kadar benim yaptığım bütün skuturların kitaplarında hep bu yazıyor. Burayı yağsız kapat, temizle, yağdan arındır da topla. Yazan hep bu. Hiç aksi bir durumda daha hiç burayı yağla diyen bir kitap görmüyorum daha. Yamaha'sı, Honda'sı, Suzuki'si bilmem nesi hepsinde orası temiz olacak. Kayışa ne dedin? Bunun zaten yazısızmış herhalde, üzerinde hiçbir şey yok. Var. Evet, tamam. Şurada. Sobuş. Mitsubishi. Bu da Gates. Bununki nerede? Burada. Kalınlığında bir fark var. Yaklaşık 2 milime yakın bir fark var arada. Yani yukarıdan şey yapar mı bilmiyorum ama şu parmağımın orada. Aşındığı için. Tabii. Şurası küçülüyor, burası büyüyor. O öndeki varyatör itiyor bagaların olduğu şey, burayı büyütüyor, aşağıya küçültüyor. Bisiklet vitesi gibi.
Bir o içindeki deformeler, kılcal, bir yazıların gitmesi, bir de bu incelmeden kayışın durumunu anlıyor ustalar. Zamanı gelmiş. Evet. Teşekkür. Balatalardan da siparişler var. Burkman kullanıcıları için, Burkman 200 için kayış kodu bu. Bagalar ne durumda usta? Bunlar da benim orijinal. İkinci el aldım ben aracı. Bildiğim kadarıyla değişmedi bagası hiç. Aleykümselam. Buyur. Teşekkür ederim sen. Şunda da bir şey göstereyim. Bunun bir tarafı kapalı. Tamamen plastikle kapalı. Bir tarafı açık. Genel mantık şudur. Kapalı olan tarafı ince olan metalin olduğu tarafa getirmekte fayda var. Çünkü orayı vurup şey yapmasın, kırmasın, zedelenmesin diye. Açık olan taraf daha sağlam yere, kalın olan yere, kapalı olan taraf ince yere gelecek. Yani şu hareketi yaparsa içeride orayı kırmasın diye. Plastik direkt, çünkü bu tarafta metal daha yakın. Metal vurmasın diye. Bunların içinde metal var ya ağırlık için. Bu sistemde yağın olacağı tek yer bu burcun çalıştığı yataklar, orası da yağlı zaten içinde. Onu da yağ kanalı koymuş zaten. Evet. Aynen öyle ve iki tarafında da keçe var. Yani oradaki yağ dışarı çıkmasın diye. O yağdan koruyor üretici. Biz yağlıyoruz. Aynen öyle. Az önce dedim ya, varyatör şu anda şöyle duruyor çalışmazken. Sen gaza bastığın zaman bu bagalar şu şekilde ön varyatörü, burası arkaya sabit, ön varyatörü öne doğru itiyor. Bak ne kadar aşağı gitti. Bu sırada bu tabii sıkıştığı için ta buraya kadar çıkıyor. Ön tarafta şöyle duruyor. Tekrar gazı bıraktığın zaman da varyatör kapanıyor ve şu hale geliyor. Yani bu dış tarafa zımpara gibi bir işlem yapıyorlar. Bu doğru bir şey mi?
Never ever. Yani şey olur. 2000 numara falan en ince En ince. zımparayla yüzeyde hiçbir çizik bırakmayacak şekilde yaparsan olur. Ama orada o dediğimiz zımparayla zımparalamak saatler sürer bir. İkincisi malzeme kolik olduğu için hiçbir el onu doğru ayarını veremez. Yani yüzeyinde herhangi bir ele gelen tırtır bilmem ne yoksa hiç ellemeye gerek yok. Aynen öyle. Dönüş yönüne göre. Az önce ilk açtığımızda çekmiştin değil mi? Gevşekti bu. Evet, zincir gibi gevşekti. Esnemiş de eski kayış. Kayış hem uzuyor hem yandan aşınıyor. İkisi birlikte olunca maksimum noktaya çıkamıyor. Ön varyatör üzerinde yani şuraya kadar gelemiyor. Daha uzun Top kalıyor. speed'im 10 kilometre düştü diyordu. 120, etkiler. 122'de elektrik kesen BMW gibi yapıyor kalıyor. Yağ öyle atmaz. Yağ yanıp çıkar. Sıvı şeklinde yağ çıkmaz egzozdan. Motor çalıştıktan sonra egzozun 300 derecenin üzerine çıkıyor egzoz borusu. Gelen yağ anında buharlaşır. Duman olur diyorsun. Aha. Şey